Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Son günlerde sosyal medya açan herkes bir şekilde Masumiyet Müzesi'ne denk gelmiştir. Dizi yayına girer girmez Türkiye'nin gündemini ele geçirdi. Hatta Orhan Pamuk'un romanı kitapçılarda tükenmeye başladı. Peki bu dizi ne anlatıyor? Neden bu kadar konuşuluyor ve asıl hikayede neler yaşanıyor? Sizlere bu videoda Masumiyet Müzesi'ni baştan sona bütün detaylarıyla anlatacağım. Ancak başlamadan önce emeklerimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hikayemiz 1975 yılının İstanbul'unda Türkiye'nin en köklü, en seçkin ailelerin yaşadığı semtlerden birinde, Nişantaşı'nda geçiyor. Hikayenin merkezinde Kemal Basmacı var. 30 yaşındaki Kemal, tekstil zengini bir ailenin oğlu, Avrupa'da okumuş, babasının şirketinde çalışıyor ve İstanbul'un elit çevrelerinde herkesin tanıdığı ve beğendiği biri. Kemal'in Sibel adında bir sevgilisi var ve aralarındaki nişan günleri sayılı. Hayatı tam anlamıyla rayında olan bir adam. Ama tam bu noktada her şeyi değiştirecek olan o an yaşanıyor. Kemal Sibel'e hediye almak için Şanzelize Butik adlı bir mağazaya giriyor ve orada karşısına uzun süredir görmediği uzak akrabası Füsun'u buluyor. Füsun 2 hafta önce 18 yaşına girmiş, Kemal'den 12 yaş küçük orta halli bir aileden geliyor ve üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Anlayacağınız Kemal ile aynı dünyadan değil. Her neyse devamında Kemal o an bambaşka bir şey hisseder ve daha önce hiç bu şekilde hissetmemiştir. Füsun ise daha önce de yaşça büyük erkeklerin ilgisini çekmiş biridir. Ama reşit olmadığı için hiçbiriyle birlikte olmamıştır. Ailesi onu küçükken bir güzellik yarışmasına katmıştır ve bu durum akrabalar tarafından hep ayıplanmıştır. Yani Füsun hayatının en hassas döneminde olan ve toplumun üzerine yıllarca baskı kurduğu genç bir kızdır. Hikaye Kemal'in Füsun'a üniversite sınavlarına hazırlanması için yardım teklif etmesiyle ve Füsun'un kabul etmesiyle devam eder. Böylece Kemal'in annesinin uzun süredir kullanılmayan merhamet apartmanındaki dairesi bu iki insanın gizli buluşma yeri haline gelir. Başlarda her şey masum görünür. Ders çalışmalar, sohbetler, ancak buluşmalar giderek farklı bir hal alır ve aralarında bir ilişki başlar. Füsun ise bu ilişkiye girerken kendini şöyle teselli eder. Kemal'in Sibel ile fiziksel olarak yakın olmadığını düşünmektedir. Bu düşünce ona tuhaf bir şekilde güç verir. Sevgilisi olmasa da en azından Kemal'in tek kadın olduğunu hissetmek ister. Ancak Kemal'in aklında bambaşka şeyler dönmektedir. Füsun'un başka biriyle görüşüp görüşmediğini merak etmekten kendini alamaz. Kıskançlığı giderek artar. Partilere gider ama aklı hep Füsun'dadır. Sibel ise onun uzaklaştığını fark eder ama Kemal gerçeği asla söylemez. Bu süreçte çok küçük ama çok önemli bir şey yaşanır. Merhamet apartmanındaki buluşmaların birinde Füsun'un kulağından küpesinin teki düşer ve Kemal küpeyi bulur. Ama bir türlü geri veremez ve cebine koyar. O küpe artık bu anın, bu ilişkinin Füsun'un somut bir parçası haline gelmiştir. Ve işte bu küçük hareket yıllar sonra binlerce eşyayı biriktireceği o büyük saplantının ilk adımıdır. Devamında nişan davetiyelerini hazırlama zamanı gelir. Kemal o özel günde Füsun'u bir an olsun görebilmek için onu ve ailesinin nişan listesine ekler. Kendi nişanının davetini kendi sevgilisine gönderecek kadar acımasız bir karakter olmaya başlamıştır. Ama Kemal bunun farkında bile değildir. Füsun ise daveti aldığında içi parçalanır. Ama yine de gider. Belki Kemal'i test etmek için, belki de kendi gözleriyle görmek için. O gece salon dolup taşmaktadır. Kemal Sibel'in kolunda yürürken gözleri sürekli Füsun'u arar. Ardından Füsun'un başka bir adamla dans ettiğini görür ve kıskançlığını tutamaz. Nişanlı olmasına rağmen herkesin önünde Füsun'a sahip çıkmaya çalışır ve onunla dans eder. Ancak o gece Füsun'un kulağına çok daha yıkıcı bir gerçek gider. Kemal'in Sibel ile aslında her akşam ofisinde birlikte olduğu öğrenilir. Kemal ona yalan söylemiştir ve bu Füsun için her şeyi değiştirir. Nişandan sonra Kemal her gün merhamet apartmanına gider. Ama Füsun bir daha gelmez. Bir gün, 2 gün, bir hafta ama Füsun yoktur. Bunun ardından Kemal çalıştığı mağazaya gider. Patronu Füsun'un babasıyla birlikte şehri terk ettiğini söyler. Ardından Füsun evine gider. Kemal o zaman öğrenir ki Füsun nişan gecesinden sonra o kadar yıkılmıştır ki sınavın ortasında gözyaşlarıyla salonu terk etmiştir. Üniversiteye gitmemiş, işini bırakmış, kendini tamamen kapatmıştır. Bunları öğrenen Kemal derin bir depresyona girer. Bu dönemde teselli bulduğu tek şey Füsun'la ilişkilendirdiği nesnelerdir. Onun dokunduğu eşyalar, geride bıraktığı küçük şeyler, o küpe hala cebindedir. Kemal o küpeye her baktığında Füsun'u hisseder. Bir sabah Kemal dayanamaz ve her şeyi Sibel'e itiraf eder ve Sibel yıkılır. Ama aklına ilk gelen şey kendi itibarıdır. O dönemde nişanlısıyla birlikte olan bir kadın nişanı bozarsa toplum tarafından dışlanacaktır. Bu korku ve Kemal'e olan sevgisi nedeniyle ona bir şans daha verir. Birlikte yaşamaya karar verirler ve merhamet apartmanından uzak durmaya çalışırlar. Ancak bu çabaların hiçbiri işe yaramaz. Günler geçtikçe Sibel gerçeği kabullenir. Kemal hala Füsun'u sevmektedir ve en sonunda Sibel bu ilişkiyi sonlandırır. Ardından yıllar geçer ve bir gün Kemal'e Füsun'dan bir yemek daveti mektubu gelir. Kemal'in yüreği hoplar ve büyük bir umutla o eve gider. Belki her şey düzelecektir. Belki Füsun geri dönmektedir. Ancak oraya vardığında Füsun'un yanında bir adam vardır ve Füsun evlenmiştir. Peki Füsun neden davet etmiştir? Çünkü kocası Feridun bir film çekmek istemektedir ve bunun için Kemal'in parasına ihtiyacı vardır. Füsun aktris olmak istemekte, kocası da bunu desteklemektedir. Kemal kendisinin zengin bir akrabadan ibaret görüldüğünü anlar ve içi parçalanır. Ama yine de kabul eder. Çünkü bu Füsun'un yanında olabilmek için tek bahanedir. Devamında Kemal o eve her akşam yemeğe gitmeye başlar. Sofrada oturur, Füsun'u izler
Böyle böyle günler geçer. Kemal aynı sandalyede oturmaya ve Füsun'a ait her şeyi biriktirmeye devam eder. Sigara izmaritleri, bardaklar, kaşıklar, küçük nesneler. Her biri Kemal için Füsun'un bir parçasıdır. Ancak Kemal'in aklında başka bir şey de vardır. Füsun'un aktris olmasını istememektedir. Onu kamera karşısında başka biriyle görmek onu çıldırtmaktadır. Bu yüzden Füsun'un filmden çıkarılmasını sağlar. Feridun'a başka bir isim önerir ve Füsun'un yerini başkası alır. Feridun ise zamanla o yeni aktrisle yakınlaşır ve evden uzaklaşır. Kemal ise bu durumu fırsata çevirir. Füsun ile daha fazla zaman geçirmeye başlar ve nihayetinde Füsun boşanmaya karar verir. Kemal yapım şirketindeki hissesini Feridun'a devreder ve boşanma süreci tamamlanır. Ancak Füsun'un Kemal'e bazı şartları vardır. Şuna inanmanı ve ona göre de davranmanı beklerim. Evlenmeden önce aramızda bir yakınlaşma olmayacak. Başka bir isteğim daha var. Zaten bu benim değil, senin isteğinden. Söyle canım. Hep birlikte arabayla bir Avrupa yolculuğu yapmak istiyorum. Sonra da gelip beni istemesi lazım. Kemal'in annesi ise oğlunu sever ama ona çok önemli bir soru sorar. Tamam, sen o kızı sevmişsin, çok güzel. Ama o kız seni sevdi mi? Kemal'in ise cevabı yoktur. Çünkü hiç sormamıştır, hiç merak etmemiştir. Füsun'un kendisini sevdiğine inanmak istemiş ve bu inancın yeterli olduğunu düşünmüştür. Annesi ise oğluna şunu hatırlatır. Bu aşk değil. Sen de artık daha fazla kandırma kendini. Ancak bunlara rağmen Kemal annesinin onayını alır. Ardından Füsun pasaportunu ve vizesini çıkarmaya çalışır. O dönemde Türkiye'de bir kadının seyahat belgesi alması bile başlı başına bir mücadeledir. Yetkililer sürekli sorgulamaktadır. Ancak Kemal etkisini kullanarak bu süreci çözer ve yola çıkarlar. Fransa'ya, Viyana'ya derken ilk molada Kemal cebinden bir yüzük çıkarır ve o gece ikisi yüzük takar. Ancak ertesi sabah Füsun ayçiçeği tarlasının önünde oturmuş uzaklara bakmaktadır. Gözlerinde derin bir hüzün vardır. Kemal'le geçirdiği geceye rağmen içindeki boşluk geçmemiştir. Füsun o an çok net bir şeyi fark eder. Yıllardır tek bir hayali vardır. Aktris olmak, ekranda görünmek, kendi sesini duyurmak, var olmak. Ve Kemal bunu elinden almıştır. Kemal onu sevmektedir ama aynı zamanda onu boğmaktadır. Onu kontrol etmektedir. Füsun ise artık bunun çok net bir şekilde farkındadır. O gün ikisi arasında büyük bir tartışma çıkar. Dün gece kandırdın beni. Evlenmeden önce en kıymetli hazinemi çaldın, sahip oldun bana. Senin gibiler evlenmez artık, öyle birisin sen. Doğru. 9 yıl boyunca bunu bekledim. Bu söz Füsun'u derinden yaralar. Ardından Füsun arabayı kullanmak ister ve Kemal bunu kabul eder. Ancak Füsun direksiyona geçtiğinde kaybedecek hiçbir şey olmayan bir insan gibi gaza basar. Hakimiyetini kaybetmiş bir şekilde ilerlerken karşılarına bir köpek çıkar ve araba ayçiçeği tarlasına sapar. En sonunda ise yaşlı bir ağaca çarpar ve Füsun orada hayatını kaybeder. Füsun ölmüştür ama belki de ilk kez özgürdür. Kemal ise hayatta kalır ve iyileştikten sonra tek bir şeyle meşgul olur. Yıllar boyunca biriktirdiği tüm eşyaları bir araya getirir. O küpe, sigara izmaritleri, bardaklar, kaşıklar ve daha binlerce nesne ve bunları sergileyecek bir mekan kurar. Masumiyet Müzesi. Kemal için bu nesneler sadece birer eşya değildir. Her biri Füsun'la geçirilen bir anın, bir bakışın, bir dokunuşun ta kendisidir. Ama şunu da sormak gerekiyor. Bu müze gerçekten Füsun için mi kurulmuştur? Yoksa Kemal'in kendi hikayesini, kendi acısını, kendi saplantısını ölümsüzleştirme ihtiyacından mı doğmuştur? Belki de bu müzede sergilenen şey Füsun'un hatırası değil, Kemal'in hiçbir zaman bırakamadığı bir kadın olan saplantısının ta kendisidir. İşte bu yüzden Masumiyet Müzesi bu kadar çok konuşuluyor. Çünkü bu dizi size bir aşk hikayesi anlatıyor. Ama aslında çok daha karanlık bir şeyi gösteriyor. Sahip olma isteğinin aşkla karıştırıldığı, bir kadının hayallerinin bir erkeğin saplantısı uğruna yok edildiği ve bunun romantik diye sunulduğu bir hikaye olarak önümüze seriliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu gerçekten bir aşk hikayesi miydi? Yoksa başından beri bir saplantı mıydı? Aşağıda yorumlarda bana bildirin. İzlediğiniz için teşekkürler ve hoşça kalın.